Her telden bir demet tecrübelerim kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlere çiçeklerimi nasıl suluyorum, orkidelerimi nasıl suluyorum bunları göstereceğim. Burada suladığım çiçeklerim var. Şöyle rengarenk, sarı, pembe, şöyle kalp şeklinde. Şimdi öncelikle orkide sulamadan önce çiçeğin suya ihtiyacı var mı yok mu bunu tespit etmek gerekiyor. Tespit de köklere bakarak yapılır. Bakın burada bir orkidemi gösteriyorum. Beyaz bir orkidem. Köklerine baktığımızda yeşil olduğunu görüyoruz. Eğer köklerine baktığımızda yeşilse bu orkidemizi sulamamamız gerekiyor. Orkide suyu sever ama ihtiyacı olduğunda sever. Evet. Bakın şu hava köklerinin gri olduğuna bakmayın. Hava kökleri bir ölçü değildir. Bakın hava kökleri gri. Hava köklerine göre değil, toprağın içerisindeki köklerin yeşil olduğuna ya da gri olduğuna bakmak lazım. Eğer yeşilse sulamaya gerek yok. Ama gri ise bakın şurada bir örnek göstereceğim. Şöyle pembemsi bir orkidem var. Bakın kökleri grileşmiş. Bu orkideyi sulamak gerekiyor. Evet, başka bir orkide göstereyim. Bakın kökleri grileşmiş. Artık su istiyor. Başka bir orkide göstereyim. Bakın kökleri grileşmiş. Evet, kökleri griye dönmüş. Sulama gerekiyor. Evet, nasıl sulayacağız? Şöyle orkidemizi alıyoruz. Ben bir hafta dinlendirdiğim burada yoğurt kabına koyduğum bir suyum var. Bu suya saksısını taşmayacak şekilde batırıyorum. Evet. Batırıyorum ve 30 saniye 1 dakikaya yakın bekliyorum. Bu şekilde sulamanın şöyle bir faydası var. Şimdi üstten de koyarak sulanabilir. Ama üstten koyduğumuzda orkide toprağı geçirgen toprak olduğu için yani ağaç kabuklarından oluştuğu için suyu hemen alta indiriyor. Yani bütün köklerini sulamak mümkün olmayabiliyor. Üstten de sulanır. Ama bu şekilde suladığımızda suya batırdığımızda saksının her tarafına su girdiği için kökleri tamamen suyla buluşmuş oluyor. Ve suya doyması için bir müddet bekliyoruz. Burada dikkat edeceğimiz en önemli husus yapraklarına ve gövdesine suyun temas etmemesi gerekiyor. Özellikle orta kısmında su kesinlikle bırakmamak gerekiyor. Eğer bırakırsak oradan hastalıklar kapabiliyor. Normal ortamlarında ağaçlara tutunuk olduğu için suyu yağmur yağsa da su tamamen akıyor. Aralarında su kalmıyor. Böylece bir şey olmuyor. Evet. Şimdi çıkarıyoruz. Bakın hemen köklerinin yeşile döndüğünü görüyoruz. Suyunun süzülmesi için şöyle kenara alıyoruz. Bakın diğer yerlerinin yanına koydum. Evet, bir tane daha yapalım. Alıyorum. Suya batırıyorum. Bekliyorum. Düzenli suladığımızda orkidede en önemli şey sulama. Sulamanın ne zaman yapılacağını tespit etmek, ihtiyacı varsa düzenli bir şekilde sulamak. Yani bir hafta baktınız, ihtiyacı var, suladınız. 2 hafta unuttunuz, sulamadınız, ihtiyacı var. O zaman dengesi şaşabiliyor. Yaprakların özellikle çiçeklerini dökebilir. Çiçekliyken sulamaya çok çok dikkat etmek gerekiyor. Ve suladığımızda yaprakların, çiçeklerin özellikle parladığını görüyoruz. Şöyle göstereyim. Çiçekler parlıyor artık.
suyun ta çiçeklere kadar ulaştığını görüyoruz. Evet. Çıkarıyoruz. Su süzülmesi için kenara koyuyoruz. Evet. Diğer orkidemizi alalım. Batırıyoruz. Saksıyı taşmayacak şekilde ve bekliyoruz. Köklerin suya kanmasını bekliyoruz. Eğer şu orta noktaya su gitmişse bunu peçeteyle temizlemek gerekiyor, kurulamak gerekiyor. Bu çok önemli. Bir önemli şey de eğer dış saksı kullanıyorsanız, ben normalde dış saksı kullanmayı çok tavsiye etmiyorum. Yani güzel görünüyor ama orkideler hem yapraklarından beslenir hem de köklerinden güneş ışığı almak ister. Dış saksı kullandığınızda köklerinden güneş ışığı almasını engelliyoruz. Orkidelerin şeffaf saksı kullanılmasının sebebi bu şeffaf saksıdan köklerinin güneş ışığından yararlanması içindir. Biz dış saksı kullanaraktan bu şeffaf saksı kullanmamızın hiçbir anlamı kalmıyor. Evet. Bakın ben böyle delikler açtım. Bu delikler hava almasını sağlıyor. Toprağın havalanmasını sağlıyor. Bu şekilde sulamalarımızı yaptık. Bir kısmını. Bunları burada bekleteceğim. İyice sularının çekilmesini bekleyeceğim. Saksıda hiç su kalmayacak. Kendi toprağındaki nemle bir haftayı geçirecek. Bir hafta sonra tekrar köklerini kontrol edeceğim. Eğer kökleri beyazlamışsa tekrar sulayacağım. Suyu çektikten sonra şöyle alt tabakları var. Tabaklarına koyacağım. Kendi yerlerine koyacağım. Orkidenin bulunduğu yer çok önemli. Bir sonraki videomda bunların kendi yerlerinde göstereceğim. Kendi yerlerinin özelliklerini anlatacağım. Hangi yerlerde daha güzel yetişirler? Koyduğumuz yerlerde nelere dikkat etmemiz gerekiyor? Bunlara değineceğim. Bir sonraki videomda görüşmek üzere.